Merhabalar, İstanbul Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden ve yapımı planlanan projeler hakkında bilgi aktaracağımız yayınımıza hoş geldiniz. Videomuzda Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Camii inşaatlarında gelinen son durumu yansıtan görüntülerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı için düzenlediği kentsel tasarım yarışmasında finale kalan projelerin görsellerine de yer verip tasarımları kısaca tanıtacağız. Adını Osmanlı döneminde civar semtlere su dağıtmak yani taksim etmek için yapılan bir su deposundan alan meydan, 2013 yılında gerçekleştirilen yayalaştırma projesi sonrasında yeniden düzenlenmiş ve alandan geçen araç trafiği yer altına alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Meydanı'nı kolay erişilebilir, özgür, canlı ve daha güvenli bir alan yapmak amacıyla başlattığı yarışmanın sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. 146 projeden 3 tasarımın finale kaldığını duyurdu. Finale kalan 3 tasarımdan Taksim'de uygulanacak olan projeye İstanbullular karar verecek. Yaklaşık 6 ay süren hazırlık süreci sonunda 2 kademeli olarak düzenlenen yarışmanın birincisini belirlemek için önümüzdeki günlerde halk oylaması yapılacak. Bir yandan meydan yeniden tasarlanırken öte yandan meydanın doğusunda yapımı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi projesinin kaba inşaatında önemli bir ilerleme sağlandı. Çelik konstrüksiyonu tamamlanan auditoriumun kaplama çalışmalarına başlandı. Meydanın batısında ise 2017 yılında yapımına başlanan cami inşaatında minarelerin imalatı bitirildi. Her iki projede gelinen son durumu havadan ve karadan çektiğimiz görüntüler eşliğinde birazdan sunacağız. Ama önce 50.000 avro ödüllü yarışmada finale kalan tasarımların geçtiğimiz günlerde paylaşılan görselleri üzerinde kısa bir tur atalım. Finale kalan 3 projenin de meydanı ve yakın çevresini toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir düşünceyle yorumladıklarını ve kamusal mekan değerlerini ön plana çıkardıklarını görmekteyiz. Projelerin meydanın içerdiği tarihsel mirasa, üretmiş olduğu kentsel ve mekansal hafıza ile ekolojik hassasiyetlere duyarlı bir anlayışla hazırlandığı dikkat çekiyor. Yarışmacılar proje alanının altyapı imkanlarını gözeterek meydanın karmaşık yapısal sorunlarını tutarlı bir anlayışla çözmeye gayret etmişler. Tasarımlar geçici kullanımlara uygun altyapılarda sağlıyor. Aynı zamanda mevcut mekanların kullanım yoğunluğunu ve konforunu arttıran öneriler de sunuyor. Keyifli ama aynı zamanda pratik ve verimli mekansal deneyim için hayal sınırları zorlanmış. Meydanın 24 saat kullanım alışkanlıklarına cevap verecek şekilde gece kullanımını ve güvenliğini sağlayabilecek aydınlatma çözümleri tasarlanmış. Ayrıca rüzgar ve güneş gibi iklim koşulları ile metropol yaşantısının hız ve hareket alışkanlıkları da unutulmamış. Önemli ulaşım ağlarının düğüm noktası olan Taksim Meydanı'nın metro hat ve istasyonları ile bağlantılarını güçlendirecek yaya ve trafik çözümleri de tasarımlarda görülen detaylardan. Sanatı ve sanatçıyı da projenin etki alanı içine alan çalışmalarda kamu yapılarının, eğitim öğretim kurumlarının ve turizm yapılarının potansiyellerini yeniden değerlendiren alternatifler geliştirilmiş. Yarışmacıların meydanın güçlü bir yaya aksı olduğu gerçeğini not ettiklerini, alanı kentle bir bütün olarak düşündüklerini, bitkisel peyzaj düzenlemelerinde alanın kimliğine uygun hareket ettiklerini anlıyoruz. Şimdi finale kalan ilk projeye yakından bakalım. Sayın Şerif Süveydan ve ekibinin yaptığı tasarımda fiziksel bariyerler kaldırılmış, bağlantılar arttırılmış, Taksim'in tarihi boyunca her zaman bir kesişme ve karşılaşma noktası olduğu vurgulanmış. Projede öne çıkan bir yol var, inişli çıkışlı, zaman zaman teras olup mola veriyor. Alana üçüncü bir boyut kazandıran tasarım Taksim Camii'nin yanından başlıyor. Cumhuriyet Caddesi boyunca yükselerek ilerliyor, Gezi Parkı'nın ağaçları arasından süzülüp otelin yanından, Atatürk Kitaplığı'nın uzağından Mimarlık Fakültesi'nin önüne doğru eğiliyor ve Maçka Parkı'na doğru uzanıyor. Bu fikrin meydana yeni bir perspektif ve dinamizm kazandırdığı aşikar ama aynı zamanda yeniden uzun süreli bir inşaat sürecine sokmadan Taksim'e mümkün olan en az müdahale ile yeni rotalar kazandırması da takdire şayan. Sayın Bünyamin Derman ve ekibi ise meydanın temel sorunları için çözümler üretirken yalnızca bugünün değil geleceğinde ihtiyaçlarını gözetmiş. Projede Cumhuriyet Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı araç yolu yer üstüne alınmış. Yolun her iki tarafına taşınarak alanla tanıştırılan çınar ağaçları sayesinde meydan yeşile doymuş. Yer altında kazanılan mekan Bellek Müzesi'ne dönüştürülmüş. Meydan konser, festival, sergi gibi çok amaçlı kullanıma uygun bir kamusal alan olarak düzenlenmiş.
Son finalistimiz Sayın Kutlu İnanç Bal ve ekibi meydanı farklı düzeylerde yeşille bütünleştirirken rahat, keyifli ve yürünebilir mekanlar oluşturmaya özen göstermiş. Alanın yer altında kalan kısmı çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak mekanlarla yeniden düzenlenmiş. Opruk adı verilen Atatürk Kültür Merkezi'ne doğru uzanan bir yeraltı omurgası oluşturulmuş. Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin cazibesi Opruk'un sağlayacağı çekim ile arttırılmış. Duraklara da geçiş veren Opruk ile yayaların meydandan maksimum seviyede istifade etmesi sağlanmış. Üzerine yoğun emek harcanmış tasarımlardan finale kalanlar arasında seçim yaparken İstanbulluların epey zorlanacaklarını, muhtemelen birkaç fikri gelgit yaşayacaklarını tahmin ediyor ve kameralarımızı meydanda inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ne doğru çeviriyoruz. İhalesi 27 Aralık 2018'de yapılan ve mimarlığını Murat Tabanlıoğlu'nun üstlendiği Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni binasının temeli 10 Şubat 2019 tarihinde atılmıştı. Bütçesi yaklaşık 860 milyon Türk lirası olan projenin 700 günde tamamlanması ve kültür merkezinin 24 Aralık 2020'de açılması planlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi binasının kabe inşaatı büyük oranda tamamlandı ve auditoriumun çelik konstrüksiyon montajı bitirildi. Salgın öncesi 600 kişi çalışan inşaatta pandemi sebebiyle eleman azaltımına gidilmiş ve personel sayısı 200 kişiye indirilmişti. Yeni Atatürk Kültür Merkezi projesinde 2500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, 1000 kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yer alıyor. Yeni binanın en üst katında ise bir restoranın hizmet vereceği açıklandı. Yaptığımız çekimlerde auditoriumun dış yüzeyinin kaplama çalışmalarına başlandığını gözlemledik. Atatürk Kültür Merkezi'nin geçmişini merak eden abonelerimiz serinin ilk videosunu yukarıda verdiğimiz linki tıklayarak izleyebilir. Kameralarımızı Taksim Meydanı'nın batısına çevirdiğimizde yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan cami inşaatında sona yaklaşıldığını görüyoruz. Minareleri tamamlanan caminin pencere camları takılıyor. 2575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin mimarisi Taksim Meydanı ile Beyoğlu dokusunda sıkça rastlanan 20. yüzyıl başındaki Art Deco mimari stilinden esinlenilmiş. Taksim Camisi 1. Mahmut tarafından 1731 yılında bölgeye su taksimi yapmak için inşa edilen 8 köşeli küfeki taşından Taksim Maksemi'nin arkasında yapılıyor. 2. Mahmut Vakfı'nın hayreti olan bu bölgeye cami dışında başka bir eser yapma imkanı da bulunmuyor. İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı'na açıldığı yerde yer alan bu camiye en yakın ibadet yeri Ayatırya'da Rum Ortodoks Kilisesi'dir. Cami projesi toplamda 875 metrekarelik bir alanda yer almakta. 3 katlı camide 165 araç kapasiteli bir park yeriyle konferans ve sergi salonları da yer alıyor. Zemin üstü bina yüksekliği 20,7 metre olan caminin kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği 30,3 metredir. Yapılan açıklamalara göre bu yükseklikler projenin hemen yanında yer alan Ayatırya'da Rum Ortodoks Kilisesi ve Surp Ermeni Katolik Kilisesi'nin yükseklikleri dikkate alınarak projelendirildi. Taksim Camii projesinde 2019 yılında kaba inşaat tamamlandı ve ince işçiliğe geçildi. 61 metre yüksekliğindeki iki minarenin taş kaplama işlemleri tamamlandı. Taksim Camii'nin bu yıl içinde ibadete açılması planlanıyor. Taksim Camii projesinin geçmişini merak eden abonelerimiz serinin ilk videosunu yukarıda verdiğimiz linki tıklayarak izleyebilir. Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden projelerin son durumunu aktardık ve meydanın düzenlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yarışmada finale kalan tasarımları kısaca tanıttık. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir. Kanalımızda yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.